Merhaba sevgili herkes, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte kavanoz kapakları ve çöp şiş çubuklarından geri dönüşüm minyatür yılbaşı ağaçları yapacağız. Hemen bakalım, kavanoz kapaklarımız var. Eskiyen kavanoz kapaklarımızı atmıyoruz. Evadan süslerimiz var, hazır süslerimiz var. Çubuklarımız, çöp şiş çubuklarımız, hasır ipimiz ve tabii ki böyle küçük güzel kırmızı süsümüz var. Hemen çalışmamıza başlıyoruz. Kavanoz kapaklarımızı boyayacağız öncelikle. Biliyorsunuz zeminleri boyarken karbonat karıştırıyoruz boyamızın içerisine. Süngerli bir çubuğum var. Ben onunla boyayacağım. Ama elinizde böyle bir aparat yoksa evdeki bulaşık süngerlerinden de kesip yine çalışmanızı yapabilirsiniz. Beyaz yapacağız. İsterseniz siz kırmızı, yeşil, herhangi başka bir renkte yapabilirsiniz ama ben tamamen düz bir renk olması için beyazı tercih ettim. Küçük kavanoz kapağımızı da boyuyoruz. 2 boyda yapacağım ben bu yılbaşı ağacımı. Siz beğenirseniz 3 boyutta da yapabilirsiniz. Daha büyük tek boyutta da yapabilirsiniz. Hemen içlerini de boyuyoruz. Çünkü dışarıdan çubuklarımızı birleştirdiğimizde kapaklarımızın içleri gözükecek. Bu sebepten her yerini boyamanızı tavsiye ederim. Kapaklarımız kurudu. Çubukları yerleştirebilmek için önce işaret alıyorum. Artı şeklinde bir işaret belirliyorum. Yani 4 köşe belirleyeceğim. Daha sonra onların ortasını ölçüp kaç santim geliyorsa eşit parçalara santimlerini belirleyerek bir boşluk, yani işaretlediğim noktadan bir boşluk, bir çubuk yapıştıracağım. Siz de kavanoz kapağınızın çapını ölçerek bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Hemen dediğim gibi biraz önceki artı şeklimi oluşturuyorum. 4 köşe belirliyorum, yani sabitlemek için önce. Daha sonra aralara ilerleyerek, yapıştırarak ilerleyeceğim. Ama önce bu diki konik şeklinde hali yaparsanız çok daha kolay ilerlersiniz. Gördüğünüz gibi hemen aldığım işaretlerden hemen hemen 7 milim kadar geldi benim kapağımda, büyük kapağımda. 7 milimden yapıştırdım. 7 milimden boşluk bırakarak ilerledim. Bu şekilde de küçük bir çam ağacı elde ettim diyebilir miyim? Diyebilirim. Son çubuğumuzu da ekliyoruz. Ortasını çok az sabitlerseniz sadece tutma amacıyla bunu yapıyorum. Çünkü ilerleyen dakikalarda ortalarına yıldızlar ekleyeceğim. Sadece sabitleyecek kadar yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok ufak dokundurmanız yeterli. İsterseniz bir küçük boy kapağınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Ben yalnız 2 boy yaparken ikisini de çubuk boyunu aynı tutmadım. Büyük olan kapağın boyunda 30 santimlik çöp şiş çubuğunu kullandım ama küçüğünü yaparken ondan 7 santim keserek bir küçük boyunu elde ettim. Hem kapağımı küçülttüm hem de çubuk boyumu küçülttüm. Benim elimde böyle simli evalardan vardı, yeşil ve sarı. Hemen üzerlerine ağaçlarımın böyle bir yıldız süs yapacağım. Ortalarına kestiğim, kısalttığım çubuklardan kalan parçayı ekleyip iki tarafında parlak olmasını istediğim için 2 kat yapıp üzerlerine ekliyorum. Biraz önce dediğim gibi sadece sabitlemek için bırakalım üstleri dediğimde bundan bahsetmiştim. Hemen ortasına ekleme yapabiliyoruz böylelikle. Üst tarafı hasır iple saracağım. Hem sabitleyeceğim hem de daha da güzel bir görünüm elde etmek istiyorum. Zaten aşağıya doğru da yine hasırla sararak ineceğiz. Çok fazla sarmanıza gerek yok. Zaten üzerine süsler ekleyeceksiniz. Bunu yapma sebebim benim dediğim gibi hem oradaki kalabalık görünümü kapatmak hem de üst tarafı sabitlemek sıkıca bir şekilde.
Elinizde eğer böyle simli evalar yoksa kartondan yapıp sarıya ve yeşile de boyayabilirsiniz. Alttan başladım. Hem kapağımı kapatmak istiyorum burada. Hem de o aşağıdan görünen çubukları yapıştırdığımız silikonlu görüntüyü kapatmak istiyorum. 2-3 sıra döndükten sonra hafif verev bir şekilde, yani çapraz bir şekilde ufak ufak noktalarla yapıştırarak, çünkü yapıştırmazsak ipimiz aşağıya doğru kayıyor. Ara ara ufak dokunuşlarla yapıştırıp aynı zamanda çapraz bir şekilde yine yukarıya ilerleyerek dönüyoruz. Burada kapağın içini boyamanızı bu yüzden tavsiye ettim. Çünkü kapağımızın içi gördüğünüz gibi gözüküyor. Eğer ki sarı şekilde bıraksaydık bu bizi rahatsız edecekti. Ama içerisine isterseniz siz süsler de koyabilirsiniz. Ben hem maliyeti arttırmamak adına hem de zaten dışında renklendireceğimiz, süsleyeceğimiz için gerek görmediğimden dolayı boyamayı tercih ettim. En yukarıda sardığımız hasırlı yere geldim ve orada birleştirdim. Şimdi aynı işlemi küçük ağacımıza da yapacağız. Aşağıdan başlıyoruz. Dediğim gibi hem ek yerini kapatıyorum, hem de kapağımın orada aynı eşdeğerde hizasını sabitliyorum ki ilerleyen zamanlarda çubuklarımız kapaklardan ayrılmasınlar. Ara ara silikon ekleyerek yapıştırmaya devam ediyorum. Çapraz bir şekilde çıkarsanız görüntüsü çok daha güzel oluyor. O yüzden çapraz bir şekilde sarmanızı tavsiye ederim. Hem bir açı kazandırıyor ağacımıza, hem de daha şık bir görünüm elde ediyoruz. Yine en başta sardığımız hasırın ucuyla sabitleyip sarma işlemini tamamlıyoruz. İkinci ağacımız da hazır. Şimdi küçük zincir boncuklarım vardı benim. Birçok yılbaşı süsü satılan yerde de bu zincir iplere sarılı sabitlenmiş boncuklar var. Onları tek tek kestim ve ara ara böyle silikonla onları yapıştırıyorum. Yeşile hemen kırmızı bir çan ekleyeceğim. Şu anda birçok yerde böyle yılbaşı süsleri satılıyor. Çok büyük olmadığı sürece alacağınız malzemeler bu küçük ağaçlarda da kullanabilirsiniz. Tam böyle çam ağacı olanlar için değil de böyle ufak tefek süsleme yapmak için olanlardan alırsanız çok daha güzel olur. Çünkü çam ağacı için olanlar daha büyük oluyor. Çiçeklerimizi yapıştırdık. Küçük yıldızlarımız var. Onları da ekliyorum. Evalardan kestiğim yeşil, kırmızı simli evalar çok işimize yaradı. Eminim her çocukluğunun evinde vardır bu tarz evalardan. Çünkü okullarda çok kullanılıyor, etkinliklerde. Siz de bunları değerlendirebilirsiniz. Her eklediğiniz küçük bir obje ağacımızı çok daha güzelleştiriyor. Evet, gördüğünüz gibi küçük minyatür çam ağaçlarımız hazır. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yapmamı istediğiniz başka çalışmalar varsa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni çalışmalarımdan haberdar olmak için zil butonunu tıklayıp bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.